Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar sunucu birleşimi haftaya geliyor. Onunla alakalı Facebook'ta Whiteout Survival bir yazı paylaştı. Sizinle birlikte gelişmelere bakacağız arkadaşlar. Yanında da Serhat var. Merhaba Serhat. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi diyor ki harika haber şefler uzun zamandır beklenen eyalet birleşmesi etkinliği sonunda gelecek. Ya bunun olayı neydi? Şimdi bazı eyaletlerde arkadaşlar ya çok fazla eyalet açılıyor biliyorsunuz. Ya günde birkaç tane eyalet açılıyor. Ya oyuncular başlıyor, eyaletler ölüyor. Bazı balinalar eyaleti bitiriyor ya da aktif oyuncu çok fazla olmuyor. Eyaletler bittiği için o aradaki birkaç eyaleti sunucuyu birleştirip tek bir eyalet haline getirecekler. Hani eyalet transferinden bağımsız bir şekilde. Olay tamamen buydu. Artık bunu ilk sunucularda birkaç tane eyalete deneyecekler. Biz de buna tanık olacağız. Daha sonra eyalet transferinde de olduğu gibi diğer eyaletlere zamanla gelecek bu. Şimdi biz önden bir Serhat'la göz atalım arkadaşlar. Diyor ki eyalet birleştirmesine genel bakış. Geri sayım bittiğinde birleşmeye dahil olan tüm eyaletler sunucu bakımına girecek. Tamam. Daha sonra katılımcı eyaletlerin veri düzenlemeleri. Eyalet birleşmesinden sonra aşağıdaki düzenlemeler yapacak. Birinci şehir. Şehriniz 24 saat kalkanla. Tamam, bu eyalet transferinde de olduğu gibi arkadaşlar. Karşı eyaletin şeyine gidiyorsunuz direkt. Kalkanlı bir şekilde 24 saat kalkan oluyorsunuz ve direkt karşı eyalete rastgele bir bölgeye sizi ışınlıyor. Sunucular birleştiği zaman. Doğru Karşı anladım değil mi? eyalet de değil direkt ikisi tek bir eyalette birleşiyor. Aslında herkes daha önce olmadığı bir eyalete giriyor. Birisi diğer tarafa gidiyor değil. Ha, Herkes yeni bir eyalete gidiyor ve oluyor işte isimler vesaire çakışırsa onları da açıklamışlar. Üstlerinde tek olacak. Geldikleri eyaletin tagi olacak, yazacak böyle yanında. Ya herkes yani iki taraf da baştan kuracak her şeyi, öyle diyeyim. ayı avıdır, Evet, evet. garnizonlardır, ittifak falan da mı her şey sıfırdan? Onların sürelerini de açıklamışlar. İkinci maddede görürsün onu. Bakalım. Bölge bonusu sona erecek ve tüm ittifak binaları kaldırılacak. Evet. Kullanılan kaynaklar ittifak deposuna iade edilecek. İttifak karargahı yeni devlete yaraştıktan sonra anında hazır olacak. İyi. Kaynaklar geldiği gibi anında basıp yükseltebilecekler o zaman. Ya tabii ve işte karargaha koyduğunuz anda süresiz bir şekilde direkt başlayacak. İlk 5 sancağı da direkt koyabiliyoruz. Ondan sonrakilerin sürelerini tek tek yazmışlar oraya zaten. Evet, 6-10. Afiş dedikleri bu afiş dedikleri bayrak Afiş değil mi? öyle çevirmiş, sancak o Ha, bildiğin aynen. sancak 2 saat, 11-20. Afiş 1 saat falan filan. Tamam, güzel. Bir önceki Alyans Banner kapağı aşılmayacak ne demek? Ee, İngilizce bakıyorum ben. The previous alliance banner cap will be not exceeded. Onu bilmiyorum ben de. Tamam, bunu ben de anlamadım Ha çünkü. tamam anladım. Bir önceki ittifak sancak sınırı aşılmayacak. Anladım. Yani yine aynı sayıda sancak, öyle diyeyim, yine oraya kadar. Tamam. Tüm tesisler boş olacak ve tesis savaşı başladığında yine onun için savaşacaklar. Dördüncü madde kaleler. Tüm kaleler de ve sığınaklar boş kalacak ve onları işgal etme savaşları başlayınca yine tekrardan şey yapacaklar. Savaş başlayacak. Kayıt olacaklar muhtemelen. Tamam, bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Beşinci madde biraz ilginç. Sen devam et istersen. Başkanlık düşüyor ve birleştikten sonraki cumartesi tekrardan başkanlık için bir gün ateşi kalesi yapılacak anladığım kadarıyla. Güzel olacak bu arada. Evet, öyle bir durum gerçekleşecek. Yani tekrardan bir hafta arayla gün ateşi yapmış gibi bir şey olacaklar SVS'den sonra, eğer hemen yaparlarsa, ya da direkt normal şato haftasına mı denk getirirler onu bilmiyorum ama. Evet. Bu güzelmiş. Bak bununla ilgili güzel bir içerik de şey yapabiliriz, çekebiliriz. İşte mesela örnek veriyorum 2-3 eyalet birleşirse falan. Oradaki kale savaşı gayet iyi olur bence. Ne diyorsun? Evet, evet, orası direkt SVS gibi olur, bayağı ilginç olur. Aynen. 6. güç devleti. Devlet birleşmesinden sonra bir hafta bir güç devleti etkinliği olursa yeni devlet katılabilecek. Ne demek bu? Anlamadım. State of Power, o etkinlik, bu şeyin etkinliği, SVS'den önceki As hazırlık etkinliği var ya. evet. Ondan bahsediyor. O etkinlikte bir dakika bakayım ne diyor. Ha, yeni eyalet olarak katılabileceklermiş falan filan diyor. Sanırım sadece bunu şey için yazmış olabilirler. Acaba önce birleştirdikleri eyaletleri mi eşleyecekler hazırlıkta? Çünkü aktif oyuncu sayısı artacağı için
normal bir eyaletle eşleşirlerse büyük ihtimalle hazırlığı direkt kazanıyor olabilirler. Muhtemelen. Bir de etkinlik yazmışlar zaten. Etkinliklerde farklılık gösterecek bu eyaletlerde Tabii çünkü. tabii, Dökümhane, Kanyon hepsini Evet. Mesela açıklamışlar orada. Dökümhane Savaşı'nda müttefikler zaten etkinliğe katılma hakkını güvence altına aldı. Tamam, her türlü girebileceksiniz. Mesela bir şey yaptığınızda gidemiyordunuz. Eyalet Ya o transferi açıklamaları olduğunuzda biraz, gidemiyordunuz ya. Burada gidebiliyorsunuz. Dökümhane Savaşı'na katılabiliyorsunuz. Ben transfer onun olduğumda Dökümhane'ye güvencesini vermiş katılamamıştım. sadece işte ya, aynen. Evet. Hani hem Kanyon hem Aynen. Dökümhane, bunlarda sıkıntı Tamam. yaşamayacaksınız Kanyon da işte aynı o eyaletin zaman. birleştirildiği için. Tamam. 9'a geçtik. Lider O, sıralaması verileri o buna göre direkt ya güncellenecek. düzenlenecek diyor, Tamam, işte bu onu direkt geç. sıralamayı güncelleyecekler. 10. biraz uzun, ben onu hızlıca anlatayım istiyorsan. Bu Tabii. şey, yeni bir gen geldiğinde işte 30 günlük kahraman seferberlik paketi geliyor ya. İşte Evet. sallıyorum 70 tane Ahmose mesela gene göre. İşte bu paketler şey diyor. Eğer aldıysanız ve günü bitmediyse e, eyaletiniz birleştikten sonra ona göre eksik kalan ödülleriniz vesaire tamamlanıp size yollanacak gibi bir açıklama yapmışlar. Ya paketler boşa gitmeyecek diyor. Bu sadece kahraman seferberliği paketi için yapılmış bir açıklama, öyle diyeyim. Anladım. Süresi çok uzun olduğu için. Tamam. 11'e geçtik. 11'de şeyi söylüyor. İttifak isimlerini söylüyor. Eyaletler birleştikten sonra aynı isimde iki ittifakın olduğu iki eyalet birleşirse, mesela sallıyorum DKF diye bir ittifak olsun. İkisi de, iki eyalette de DKF var. Birleştiklerinde isimlerini değiştirmek zorunda kalmıyorlar. Yanına şey ekleniyor. Biri sallıyorum mesela 405 ile sallıyorum 415 birleşti. Evet. Birinin yanında 405, diğerinin yanında 415 diye küçük bir tag eklenecek. Ama tabii ki direkt isim de değiştirebiliyorlar. Anladım. O hakkı da veriyorlar. Güzel. Aynen aynen. Bu Yine ayrıca şeyler için de geçerli. ittifak ismi için de geçerli. Bireysel oyuncu ismi için de geçerli. Oyuncunun yanına da sadece eyalet tagi eklenip aynı isimde iki oyuncu kalabilecek. Anladım. Aynı zamanda ittifak ismi için de geçerliymiş bu. Ve Aynen aynen. şef 12. ismi 13. için. maddeler bunlar zaten. Evet. Şef isminde de şey diyor. Söylediğin gibi. Ve Diğer şey detaylar verecek bir için. de işte ücretsiz bir tane isim değiştirme kartı verecek sanırım herkese zaten. Hmm. Diğer detaylar için lütfen oyun içi etkinliklere bakın diyor. Bu henüz gelmedi zaten. Yakında da oyun içi etkinlikler kısmına detaylar muhtemelen bunları aynı şekilde yazacak. Ya Belki işte şeyin ekstra birkaç açıklamasını şey. yapmamışlar. Bir tek o hala soru. Ee, Yani bu eşleştirmeyi neye göre yapıyorlar? İki tane o aktif oyuncu sayısı çok az kalmış eyaleti mi birleştirecekler? Ya da tamamen neredeyse ölü eyalet dediğimiz ölü bir eyaleti alıp güçlü bir eyalete mi katacaklar? Bunlar hakkında hala belirli bir şey söylenmemiş. Ha, evet ya, mesela dediğin gibi iki tane ölü eyaleti beraber mi birleştirecekler ya da ölü eyaleti ya da sadece iki eyalet mi birleşecek yoksa birden fazla eyalet mi birleşecek, hala bunlar bizim için soru işareti. Şey de bir soru. Ee, Şeyi kesin yaparlar zaten. Hani eyalet birleştirme yapılıyor diye yine de hiç birleştirmeyecekleri eyaletler de vardır. Ben öyle düşünüyorum. Evet, Hani gen işte daha ileriki eyaletlere de geldiği zamanda da hiç birleşmeye uğramayacak güçlü eyaletler vardır. Öncüleri zaten birleştireceklerini düşünmüyorum. Bir tek şey mesele, e, şimdi iki ölü eyaleti birleştirirlerse dedik ya, hani bu tarz hani mesela eyaletlerde genelde balinalar transfer olup gidiyor. Şimdi iki balinasız eyalet birleşirse acaba yine ne olacak? Yoksa onları acaba eyaletteki en güçlü kişilerin istatistiklerini seçerek mi birleştirecekler? Onu bilmiyoruz. O ilginç olacak, bakalım. kesinlikle, ama ben olacağını düşünüyorum, yine bayağı bir problem olacağını düşünüyorum. Ya çünkü ilk Tabii defa tabii. oyuna böyle bir şey geldiği için Ya özellikle zaten birkaç zaten eyalete deneyecekler bunu. dedik ya, özellikle o zaten kale savaşı vesaire falan çok kaotik olacak, çünkü hani tesislere kadar her ittifak en baştan sancak dizecek ve her şeyi tekrar alacaklar. Yani Kesinlikle. oyunun ilk günlerindeki gibi bunlar için tartışmalar çıkacak. E, Biraz uzun bir süreç. Bu arada bence böyle bir şey gelmesi kesinlikle gerekiyordu. Gerçekten Ya çok tabii tabii. fazla ölü eyalet var ve herkes transfer olamıyor. Çok fazla transfer bilet maliyetleri ve gruplar da belli. Pardon. Şimdi şöyle bir şey takıldı aklıma Serhat. Şimdi biz yeni bir eyalette başlamayı düşünüyoruz. Zaten biliyorsun sen de. Hı hı. Diyelim ki biz 1453'ü açtık. Ve o elti alacağımızdan artık eminiz zaten. Bayağı bir sayımız, kitlemiz de artıyor. Orada hep birlikte başlayacağız. Şimdi zaten 1453'te başlamamızın sebebi zaten 1453 olması hani.
Yarın öbür gün ya eyalet birleştirmesi gelir de bizim eyalet 1365. eyalet olursa. Onu ben de düşündüm. Onu ben de düşündüm ama şöyle bir durum var. Ben şeyi tahmin ediyorum. Şimdi burada isimlerin başlarına geldikleri eyaletin tagi yazacak diye iki tane Evet. madde vermişler ya, hem ittifak hem de isim için. Evet. Ben şeyi düşünüyorum. İttifakların, ya şey ittifak diyorum, eyaletlerin isimleri değişmeyecek. İki eyalet birleştiğinde haritadan ikisi bire düşmeyecek yani. Benim tahminim ikisi de eşleşecek. Yanında sadece neyle birleştiği yazacak. Yine ben eyaletlerin her birinin kendi adının kalacağını düşünüyorum. Ya Anladım ya. mesela 400 sallıyorum, 450'yi aradığınızda 450 mesela bir eyaletle birleştiyse sizi 450 artı birleştiği eyalete götürecek diye tahmin ediyorum. Rakamların değişeceğini düşünmüyorum yani. Ya umarım dediğin gibi Çünkü olur. Yoksa diğer türlü çok komik eyalet olur yani bizim e, için de. ya işte burada şey sıkıntısı oluyor Çağrı. Bu eyalet haritasında ortadan etrafa dairesel bir şekilde genişleyerek eyaletleri dizdikleri için bu haritanın baştan sona dizayn edilip geri daraltılması gerekiyor. Şimdi burada şey sıkıntı, bu eyaletler de güne göre diziliyor ve bu sefer senin oyunun gün olarak geride olan veya ileride olan bir yere taşınmış olacak. O yüzden o haritayı daraltamazlar. Ben o yüzden eyaletlerin o haritadan silineceğini düşünmüyorum yani. Ya ben de. Bu arada bayağı bir şey olacak bence. Uzun bir süre oyun kapalı olacak ve belki açtıklarında tekrar bir daha oyun gidebilir. Geçmişte de bunu gördük zaten. Şey demişler ama bu şeyler neydi onun adı? Herkes için kapanmayacak sanırım. Bu süreçte sadece Birleşen Eyaletler için kapanacak. Güncelleme geldiği zaman herkes için bir 3-4 saat kapalı olur diye tahmin ediyorum ben. Ne diyorsun peki, ilk 10 eyalete falan mı gelir yoksa ilk 100 eyaleti direkt kapsar mı bu? Ya ilk 10 eyalette birleştirseler ikişer birleştirirler ki Çağrı. Hani Evet işte içeride de zaten. denemek için bu kadar hani çok yeterince data toplayamazlar yani. Ben daha geniş tutacaklarını düşünüyorum, en azından ilk 50, ilk 100. Bakalım bizim Ya eyaletlerin şöyle, durumu ne hatta olacak? şöyle Evet. diyeyim, direkt bunu son gende yaparlar bence. Hani Gen 8 eklendi değil mi oyuna en son? Evet. Yani Gen Gen 8. 7 ve 8 çok az şeyde var şu an. Gen 7 açmış olan eyaletlerin içinde yaparlar diye düşünüyorum. Ya bence de. Yani bu da ilk yüzü kapsar. Ya genelde Evet. çünkü bir etkinlik geldiğinde oyuna ilk yüzdeki eyaletlere geliyor ilk önce. Neyse bakıp göreceğiz onu. Bu yeni eyaletle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi zaten çok fazla Türk oyuncu yok. Hani şu an bizde Discord'da bir kitlemiz var. 1000 kişiye ulaştık. Ya o eyalette başlama amacımız aslında biraz da şey, hani hep birlikte oynayabilmek, sohbet muhabbet. Çünkü bu bir savaş oyunu falan diyoruz ama savaştan keyif almıyoruz. Hani şöyle bir durum var. Giriyoruz mesela Discord'a, SVS, Kale Savaşı, Şato Savaşı ya da dökümhane zamanlarında bile hani Serhat oluyor, Mustafa oluyor, diğer Discord'daki arkadaşlarımız oluyor. Yeri geliyor 50-60 kişi oluyoruz Discord'da seste. Ama her birimiz farklı eyaletlerdeyiz. Ama gönül rahatlığıyla bir şey yapamıyoruz. Mesela böyle sese katılıp da bir şato savaşında 50 kişi seste komutlu bir şekilde işte herkes şu kahramanı göndersin, şöyle bir strateji yapalım diye. Asıl en eğlenceli ve en keyifli yeri bence bu olacak Serhat. Sen ne Ya tabii ki, düşünüyorsun? tabii ki. Zaten işte şey durumu yani bu Türk çoğunluğunun olmamasıyla da yani şöyle diyeyim, eyalette Türk çoğunluğunun olmamasından ziyade şöyle bir durum oluyor. Ya bunu yapan eyaletler de var ama bunu yapanlar genelde hep yabancı ittifaklar olduğu için hani bizimkiler oraya dahil olamıyor, yine öyle diyeyim yani. Kesinlikle aynen öyle ki yapsalar bile en fazla kaç kişi yapabiliyorlar yani Discord'da 10-15'i geçmez ama öyle bir şey hazırlıyoruz şu anda. Ya bir baktın yani 50-60 kişi belki daha fazla kişi seste dökümhane savaşı oynuyoruz ya da ne bileyim bir kanyon etkinliği ya da şato savaşı oynayabiliriz. Ya ilk günden itibaren zaten arkadaşları yönlendireceğiz. Tabii bazı sıkıntılar da olacak. Nasıl sıkıntılar olacak? Kavga gürültü illaki olacak arkadaşlar. Çünkü sayımız kalabalık ama onları saygı ve sevgi çerçevesinde bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi belli başlı Ş- kurallarımız olacak. Bir de ekstra detay kısımlar var Serhat. Geçen sene de konuştuk bunu. Mesela etkinliklerde herkes artık taktikleri çözdü. Silahlandırmayla subay yarışını kim kazanacak bu Değil mi, değil eyaletlerde? mi? Evet. Benim en çok merak ettiğim şey o, yani kim etkinlikte birinci Kim olacak? etkinlikte olacak ya da buz alanında, SVS'de falan bu tarz şeyler de var. Ama ben her şeye rağmen keyifli ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. En azından denememize değer. Arkadaşlar da destek olursa seviniriz. En azından böyle bir şeye giriştik. Bakalım umarım hepimiz Ee, için iyi olur. şuna da hiç değinmedik bu arada. Şimdi zaten her yeni açılan eyalete oyunu o sıra yeni indirip başlayan globalden bir sürü insan katılıyor.
Şimdi özellikle 1453'e bu globalden katılacak insanlar hariç insanlar karakter açıp 1453'e geçiş yapacaklar o yeni hesaplarını açarak. Evet. Orada çevre eyaletlere göre inanılmaz bir oyuncu yoğunluğu da olacak. Yani eyalet olarak direkt güçlü de bir eyalet olarak başlayacak zaten. Kesinlikle. Bu arada kesinlikle katılıyorum. Biz zaten Discord'da şu an zaten bir önceki videoda ben bunun duyurusunu yapmıştım. Bayağı bir arkadaş katıldı ve gerçekten çok fazla kişi geliyor. Ya şu anda nerede baksan bir 110-120 kişi falan olduk. Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. İki ittifa full resmen sadece biz Black Ted kanalı olarak dolduracak gibi duruyoruz. Tabii herkes gelirse ya da bazı arkadaşlar da heyecanlı bir şekilde ben gelirim deyip birkaç gün sonra bırakacak arkadaşların da olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten sağlam ve güzel bir ekiple en azından 100 kişilik bir ekiple ben devam edeceğimizi düşünüyorum. Şöyle de bir durum var. Hani bu 1453 eyalet muhabbetinden sadece YouTube'daki kanallardan haber olmayıp kendi böyle ittifaklarında oyunu oynayan Türk grupların da gelmek istedikleri de oluyor. Evet. Hani orada ben inanılmaz bir Türk yoğunluğu olacağını düşünüyorum kanal dışında da yani. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ya biz de Discord'daki arkadaşları ayırt etmek için zaten liste falan yapıyorum ben şu anda. Hani onları da oyundan ayırt etmek için en azından kendi ekibimizde gittiğimizi bilmek için işte isimlerinin sonuna bir TED şeyi işte ya da sonuna TED falan koyarız. Senin isminde de mesela Zuh yazıyordu ya yukarıda. Aynen aynen. O tarzda bir şey yapmayı falan düşünüyoruz. En azından ekip belli olur. Daha sonrasında zaten hem klan ismini hem şeyi hallederiz zaten. Ama kesinlikle yani onun organizasyon süreci çok karışık ve eğlenceli Karışık. olacak gibi Evet, duruyor yani. olacak. Onların hepsini bu arada arkadaşlar şey de yapacağız. Bir oynatma listesi oluşturacağım işte. Sıfırdan başlayanlar için bir de seri yapmış oluruz. Bizim için de güzel olur. En azından yeni başlayan arkadaşlar için de. Ya böyle gün gün olmasa da ilk baştan itibaren en önemli anlara tanıklık edeceğiz ve bunların hepsini videoya çekip ilk günden itibaren ne yapmamız gerekiyor? Bunları da tek tek videoya alacağız zaten. Daha başka söyleyeceğimiz Ekleyeceğimiz bir bir şey var mı şey Çağrı? yok herhalde. Bence hem güzel sohbet oldu hem de bilgilendirici bir video oldu. Ne diyorsun? Bence de gayet iyi. O O zaman zaman YouTube'daki arkadaşlara da izledikleri için teşekkür edelim. kesinlikle teşekkürler arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen videoları beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.